Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine yeni bir transfer haberi yayınında sizlerle birlikteyim. Giriş yaptıktan sonra sizlerin mesajlarına yoğunlaşacağız. Sizlerle beraber soru cevap şeklinde gideceğiz. Bilgi çok var. Bayağı bir yoğun bir telefon trafiği oldu ve cevaplanması gereken çok fazla soru var. Sizlerin de beklediğini düşündüğüm çok fazla cevap olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Barcelona kaptanı Ter Stegen'e sezon başına 5 milyon euro net teklif ederek Muslera sonrası kaleyi dünya klasmanına taşımayı hedefliyor. İspanyol devi ekonomik sıkıntılar nedeniyle teklife olumlu bakarken küçük bonservis ya da kiralama artı opsiyonlu yani satın alma opsiyonlu formülde masada tutuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında kaleye Ter Stegen imzası atılacak mı? Bunu yorumlarda hep beraber sizlerle devam şeklinde gideriz. Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Ganalı stoper Salisu Fransa'da sınırlı süre alması, son 14 haftada sadece 2 dakika forma giymesi ve Erik Dier'in gelişi sonrası kadroda geride kalması yüzünden rahatsız. Galatasaray'ın profilini beğendiği, henüz resmi bir teklifte yapılmamış olsa da Sarı Kırmızılılar defans hattını güçlendirmek için Salisu üzerinde duruyor. Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de Salisu'yu yakından takip ediyor. Oyuncunun ise kariyerini canlandırmak için Galatasaray'la görüşebilme ihtimalinin olduğunu sizlere söyleyeyim. Galatasaray Bologna'nın sözleşmesinin son yılına giren Kolombiyalı stoper Lucumi için 8 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Serie A'da Inter ve Roma'nın yanı sıra Manchester United'ın da radarında olan 26 yaşındaki savunmacı takım arkadaşı Davinson Sanchez ile birlikte oynamayı arzu ediyor. Bologna cephesi ise hali hazırda düşük bonservis taleplerine mesafeli duruyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve Lucimi'nin geleceğinin netleşmesi de bekleniyor. Ayrıca e, Roma'nın Nelson için 10 artı 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayarak Danimarkalı stoperin Galatasaray'a dönmesini resmen duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planlarında yer almayan Victor Nelson menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a teklif edildi. Fatih Tekke onayıyla görüşmelerin başlaması da bekleniyor. Nelson olayında da bu şekilde bir gelişme var. Ve günün son saatlerine doğru yaklaşıldığında aldığım yine İtalyan kulüp Milan kulüp içi bilgiye göre de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Milanlı sağ bek Calabria için Galatasaray menajerleri aracılığıyla temasa geçti ve serbest transfer statüsünü avantaja çevirip oyuncuya cazip bir sözleşme sunmaya hazır olduğunu bildirdi. 28 yaşındaki İtalyan Milan altyapısının kaptanlığını yapmış, son olarak Bologna'da kiralık olarak forma giymişti. Galatasaray yönetimi Calabria'nın kişisel şartlarında uzlaşması halinde resmi imzayı atmak için gün sayıyor, bekliyor, takip ediyor. Hakan'la ilgili sorularınızın olduğunu biliyorum. Bütün bunların hepsini biraz sonra derleyip sizlere de aktaracağım. Özellikle Hakan'la ilgili detaylarımız var. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Hep beraber yayınımız akışı içerisinde sizlerle beraber. Evet, ben şimdi sizlerin mesajlarını okumaya başlayayım. Soru cevap şeklinde arzu edenler yazabilirler. Hepsine tek tek cevap vereceğim mesajlarınızın.
Selamün aleyküm. Bol beğenili programlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Yılmaz, sağ olasın. Arkadaşlar bu arada yine ben de hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımı beğenip kanalıma da abone olmadan izleyenleriniz varsa abone olursa sevinirim. Yayın içerisinde beğendiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz konulara denk gelen yerlerini kısa shorts videolarla da kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşarak WhatsApp gruplarınızda da arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederseniz de çok sevinirim. Ter Stegen'le ilgili yine konular var. Bunu zaten az önce söyledim. Onların hepsini detaylıca masaya yatıracağız. Kale konusunda yine her şey bitmiş değil ama Galatasaray yönetiminin daha tecrübeli ve maliyeti daha düşük bir oyuncu üzerinde durduğunu da ifade etmek istiyorum. İyi yayınlar, şampiyon takımın büyük taraftarı. Barış abi, bence kaleci Ter Stegen olmayacak. Başka bir isim saklıyorlar diyor Meredo. Bayaslan selam, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim Bayaslan. Hiperlion selam, iyi yayınlar. Barış abi, bunlar ciddi ciddi Hakan'a 30-40 milyon mu bayılacak? O kadar kafayı yememişlerdir umarım diyor. Biraz sonra hepsine değineceğiz Hiperlion. 40 milyona kimler alınır? Hakan kim ya demiş. Ter Stegen Galatasaray teklifini geri çevirmiş diye haberler var. Ne derece doğru acaba? Hepsini birazdan değiniriz. Henüz geri çevrilen bir şey yok. Hepsini anlatacağız. Bendeki net bilgileri anlatacağım daha doğrusu. Hepsi Ter Stegen bitti diyor demiş İsmail Bektaş. Abi en çok Ter Stegen'i konuşalım. En net transfere ihtiyacımız olan bölge orası demiş. Hepsini konuşacağız. Abi Çalhanoğlu geliyor mu? Değineceğiz. Uğur abi iyi geceler, iyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ederiz Uğur abi, sağ olasın. Biraz Salisu'yu analiz eder misin? Anlatır mısın? Tanıyorum ama hiç izleme fırsatım olmadı diyor. Ona da değiniriz. Salisu çarşamba su falan bilmem. Lucumi der geçerim diyor. Peki Monaco'da hiç oynamamış futbolcu Galatasaray serisinde oynayabilir mi? Emin değilim diyor. Ondan sonra İlker iyi yayınlar Barış hocam diyor. Teşekkür ederim İlker. Hoş geldin, sağ olasın, varsın. Nelson artı Berkan ya da Kerem'e 10 milyon verip Uğurcan'ı alsınlar işte diyor. Kerem Demirbay'ın da günün son saatlerine doğru çıkan Eyüpspor'la ilgili çıkan bir haberi var. Fakat bu Kerem'le ilgili olan, Eyüpspor'la ilgili olan yani haber transfer detayını haftalar önce yine yayının birisinde söylemiştim. Şu an itibariyle durum ne aşamada? Bende henüz net bir bilgi yok ama takip ediyorum. Bunu da gerçekleşmesi noktasında hangi şartlarda, ne şekilde, nasıl olmuş bunu da sizlere aktarırım. Calabria nereden çıktı? Bu ay işi olmuyor mu ki? Bu ay ile ilgili de size detaylar. Hepsini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hakan tamam demiş. 3 artı 1 için maaşı bilmiyorum. Inter'e 11,5 milyon teklif doğru mu diyor. Daha yüksek teklif. Hakan'a o paraları verenlerde akıl yok. Bu taraftarda hiç akıl yok. Bernardo alırım o maliyetlere demiş Fatih. Ee, evet. Şimdi ben merak edilen konularda Hakan Çalhanoğlu ile ilgili size e, detayı aktarayım istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında tabi bununla ilgili gün içerisinde yine bilgiler aldım. Kafamda ama böyle bir türlü oturtamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önceden bu konuyu biraz detaylıca açayım. Daha önceden açtık bu konuyu, konuştuk ama yine yeri gelmişken burada tekraren konuşmak istiyorum. Şimdi Hakan'ın, daha doğrusu Galatasaray'ın Hakan'a bir ilgisinin olduğunu ifade etmiştik. Yani şimdi tabii sizin takdirinize bırakıyorum. Yani her ne kadar burada biz ilk olarak bunu ben ifade etmiş olsam da tabii yani
Türkiye'deki diğer yayın organları hepsi aynı şeyi söyleyerek kendilerine mal etmeye çalışıyor ama konum bu değil. Önemli değil o. Takdir sizindir. Şöyle söyleyeyim. E, Şimdi Inter bu sezon 2024-2025 sezonunda maliyeti çok yüksek bir takım. Ve bu sezon hem İtalya Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı kazanamayınca ki takımın maliyeti de çok yüksek bir takım yapısına sahip. Ayrıca Inter 300 milyon euro civarında transferde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle inceleme altına girme durumu söz konusu. Şimdi bunlar hep el altından tabii takımın bildiği önüne gelecek faturaları farkında olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada ne yapması gerekiyor Inter'in? Tabii takımın yüksek maaşlı maliyetlerini oyuncuları elden çıkarması gerekiyor. Burada başta hocayla başladı bu iş. Daha sonrasında Inzaghi ile daha sonra diğer oyunculara doğru sirayet etmeye başladı. Ki Hakan da şimdi 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Artık yaş itibariyle de eğer Galatasaray sevdası, parantez içinde söylüyorum bunu, gönlünde Galatasaray varsa bunun için karar vermesi gereken tam zamanı. Yani Galatasaray'ın da Avrupa seviyesinde, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurma hedefini olduğunu da biliyor zaten. Şimdi başkanın temasa geçtiğini zaten söylemiştik. Yani bunu burada söylemiştim. Yani Galatasaray yönetimi temasa geçti ama ilk konuşmada maliyetler konuşulmadı. Herhangi bir fiyat, para falan konuşulmadı. Sadece işte nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, durumun nasıl, keyfin yerinde mi falan filan derken ya Hakan biz bu arada biliyorsun işte önümüzdeki sezon içinde Şampiyonlar Ligi de iyi bir kadro kurma hedefimiz var. Sen de iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaray'a gelir misin? Ne düşünüyorsun? Gibi bu tarz bir sohbet havasında bir görüşme gerçekleşiyor. Yakın çevresiyle de işte babası aracılığıyla da yani yakın çevresinde falan bu tarz şeyler de geçiyor, konuşmalar geçiyor. Hakan'ın birebir kendisine de soruluyor. İşte başta yönetim olmak üzere falan. Dursun Başkan daha sonra görüşüyor. Onu da söyleyeyim yani. Tabii Hakan'dan olur yanıtı başkanım çok tabii seve seve isterim falan yanıtı alınca ya benden yana problem yok. Kulübümle anlaşın. 2 yıl daha sözleşmem var. Eğer kulübümle de anlaşabilirseniz, orayı çözebilirseniz ben gelirim. Ben tamamım, fitim, okeyim falan artık neyse diyor ve görüşme kapanıyor. Daha sonrasında Hakan'a tabii yönetim konuşuyor. Okan Hoca'ya gidiyor durum. Görüşmeler falan kendi içi arasında görüşmeler falan. Okan Hoca'nın oluru veriliyor. Oluru alınıyor daha doğrusu. Ondan sonra Inter yetkilileriyle görüşmeler başlıyor. Tabii şimdi Inter ilk etapta 40 milyon euroluk bir bonservis talep ediyor Hakan için. Tabii Galatasaray yönetimi de bunun 40'ın çok fazla olduğunu, biraz daha indirim yapılması gerektiğini, oyuncunun da gelmek istediğini, bakın Galatasaray'da oynamak istiyorum falan ifadeleri var gibisinden bu tarz bir görüşme geçiyor. Şimdi tabii burada en büyük etken Hakan'ın ben gitmek istiyorum demesi. Biliyorsunuz yani futbolda eğer oyuncu ben gitmek istiyorum diyorsa bırakacaksın gidecek. Salacaksın yani. Oyuncunun tutamazsın. Gönlü olmaz, iyi maçlar çıkartamaz, performansı düşük olur, motivasyonu düşük olur. Kaldı ki zaten yasal olarak da gitmek istiyorsa gönderme gibi bir durum yani gönderebilirsin. Oyuncuyu tutamıyorsun zaten. Tabii burada arkadaşlar Galatasaray'ın 30 milyon euroluk bir teklifi oluyor.
bizim verebileceğimiz rakam 30 milyon euro. 3 artı 1. Bakın iyi dinleyin. 30 milyon, yani ilk teklif 30 milyon euro 3 artı 1. Şimdi bu 15 verdi, teklif etti, 11 verdi bilmem ne falan filan, bunlar hikaye. Oralara hiç kesinlikle, yani Hakan'a yönetimin ve henüz Inter tarafı buna okey demedi. 30 milyon euroluk bir teklif sunabiliriz. Ve Hakan'a da 3 artı 1'lik bir opsiyonlu görüşme oluyor. Tabi bu arada henüz daha Inter sadece bunu aldı cebine koydu. Henüz net bir şey yok. Inter cephesinden de net bir şey yok Hakan'la ilgili. Tabii Hakan meselesi şu anda bu kıvamda. Onu söyleyeyim. Yani onun dışında henüz daha fazla bir ilerleme durumu söz konusu değil. Tabii babasının, ailesinin istekleri, arzuları, Galatasaray'a gelme gibi falan filan bunlar var. Ama buralarda, yani şu anda teknik olarak söylüyorum bunu. Teknik olarak Hakan transferinin detayı bu şekilde. Sacha Boey ile ilgili de arkadaşlar Bayern Münih'in talebi 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık. Yani 10 milyon euro talep ediyor ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderebiliriz diyor Sacha Boey'e. Ondan sonra bir detay daha vardı Boey ile ilgili. Onu da söylemem gerekiyor. E, evet. 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık veya 10 milyon euro direkt bonserviste de olabilir gibi bir durum söz konusu. Orası net değil ama yani bedel olarak 10 milyon euro bir talebi var. Kiralık satın alma sorumluluğu veya tam transfer. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte, günlerde bu olay netleşir diyorum. Onun dışında geleceğim sizin de mesajlarınıza, sorularınıza, hepsine geleceğim tek tek. Yani şöyle akşam saatlerinde Thomas Müller'le ilgili bir Galatasaray'a bir şey oldu, haber oldu. Daha sonra bunu ben yayında söyleyecektim aslında. Yani söyleyeyim diye kafamda şekillendirmiştim ama e, net bir şey, yani daha doğrusu bir haberin doğru mu yanlış mı, o mu bu mu falan filan, bunu doğrulatmadan veya ne boyutta, hangi aşamada, var mı öyle bir şey falan, kulüpler nezdinde veya kulüp nezdinde artık telefonla görüşülememeden dolayı bunu söylemeyeyim dedim. Fakat daha sonra baktım ki haberi hemen almış, e, Türkiye'de böyle ufak ufak, yavaş yavaş haber çıkmaya başlamış. Şimdi ben eğer haberi doğrultamadıysam, gerçekliğini kafamda, eğer ben tamam bunun %90 bu haber olma ihtimali var diye kendimi ikna etmediysem, size de söylemek istemedim. Detayına da girmek istemiyorum. Evet, Müller'le ilgili Galatasaray bir haberi var. Ama detayına girmek istemiyorum. Yani yanlış yönlendirmek istemiyorum sizi, daha doğrusu. Ha, varsın başkaları yanlış yönlendirsin. Önemli değil. Yani ben işin orasında değilim açıkçası. Şimdi eee, şimdi bakın, eee Salisu'yla ilgili bir haber daha geldi. Şimdi bu haber doğru olduğu için devamını yine söyleyebilirim. Detayları size aktarabilirim. Burada anlaşalım bir defa. Şimdi Monaco'dan ayrılmak istiyor oyuncu. Tamam mı? Monaco'da transferi için en az 15 milyon euroluk fiyat belirledi. İlgilenen kulüpler arasında Galatasaray'da var. Bunu bir defa yine belirteyim size.
Lucumi ile ilgili arkadaşlar onu da ifade edeyim. Sözleşmesinin son yılında ve 8 milyon euroluk bir değer biçiliyor. İşte Kolombiyalı olması, işte Sanchez'le birlikte oynamak istemesi, Sanchez'in arkadaş olması falan filan, bunlar nasıl bir etki gösterecek? Oyuncuyu yani hani Sanchez arada devreye girip de oyuncuyu zaten gelmek istiyor, devreye girmesine gerek yoktur diye düşünüyorum ama ya bu transfer ne aşamada devam edecek, ne aşamada gelişecek, bunu da hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bakın, transfer işi bugün beyaz, bir saat sonra siyahtır. Yani şu an vardır, bir saat sonra belki de yoktur yani. Tamam mı? Transfer işi böyledir yani. Her konuşulan isim veya yönetimin veya kulüplerin birbirleriyle her konuştukları konular transfer olacak anlamına gelmez. Bunu zaten artık biliyor olmanız lazım. Burada hemfikir olmamız lazım. Yani transfer işi çok enteresandır. Çok ilginç, çok farklı farklı şeyler yaşadım. Bu süreç yani transfer sezonlarında çok şeyler yaşadım. Dolayısıyla transfer işi şu an beyazdır. Bir saat sonra siyahtır yani. Böyle bir şeydir. O yüzden ilgilenilir, konuşulur falan filan. Hatta tamam denilir, prensip anlaşması yapılır. Ama son noktada bir bakmışsın çok farklı bir şey çıkmış ve siyaha dönmüştür yani. Evet arkadaşlar, birazdan mesajlarınıza geleceğim. Hepsini söyleyeceğim. Bu arada Ahmet Kutucu ile ilgili daha önce söylemiştim, biliyorsunuz. Yani Shakhtar Donetsk'in, Arda Turan'ın ilgilendiğini ve ilgisi hala devam ediyor. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi gelecekler hep konuşuyoruz ama bence kadro mühendisliği bakımından gidecek oyuncuların da artık yavaş yavaş şekillenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yakın tarihte, artık bundan sonraki süreçte, daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi transfer sezonu ne zaman açılıyor? Bu ayın sonunda açılıyor. Yeni sezon hazırlıkları ne zaman başlıyor? Bir ay sonrasında da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Şimdi Arabistan'da ne zaman transfer ve Avrupa'da ne zaman transfer sezonu başlıyor? İşte 13 Temmuz itibariyle başlayacak. Şu anda işte Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda baba takımlar falan işte oralardalar. Şimdi bu şöyle söyleyeyim, Osimhen falan buralar, özellikle Osimhen üzerinden konuşayım. Benim düşüncem, bu benim yorumum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Daha önceden de söyledim. Şimdi yine yeri gelmişken söyleyeyim onu da. Yani önümüzdeki ayın transfer sezonu, yani 13'ü gibi falan böyle transfer sezonu açıldığını düşünelim. 13'ünden ay sonuna kadar Osimhen meselesi de artık netleşir. Ondan sonra Galatasaray daha net transferde adımlar atacaktır. Şimdi bunu da bir kenarda söylemek istedim. Şimdi mesajlarınıza geleceğim. Hakan tamam demiş, 3+1 için maaşı bilmiyorum. Inter'e 11 yok. 11,5'a Inter Hakan'ı, 2 yıllık sözleşmesi var. Hayatta vermez. Doğru değil yani. Yanlış o haber. Kim söylediyse sallamış yani. İyi sallamış yani. Hakan'a o paraları verenlerde akıl yok. Bu taraftarda oraları okuduk. Falan ben Atoper neden doğru olmayan haberler yapıyorsunuz? Allah aşkına. Çalhanoğlu'nun Inter Galatasaray'a gagalamak için İtalyan medyasına haber yaptırıyorlar. Hakan gibi orta sahada ayağına top bekleyen bir oyuncu bize gelmez demiş Mustafa. Ya bizim şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim şimdi bir haber yapıyorsun. Şimdi bir şey söylüyorsun, tamam mı? Bildiğin bir şeyi söylüyorsun. Haberi yapıyorsun. Hayatında daha oyuncuyu görmemiş adam.
Sadece televizyondan izlemiş adam. Sadece işte kulaktan kulağa, oradan buradan duymuş insanlar kalkıyor. Yalan, yok şöyle, yok böyle. Ya arkadaş, sen neyi biliyorsun da neyin yorumunu yapıyorsun? Ya biliyorsan bir şeyi biliyormuş gibi, yani ya biliyorsan konuş, daha doğrusu. Gerçekten biliyorsan konuş. Ya da bilmiyorsan ya konuşma ya. Ya oradan buradan şuradan buradan duyuyorsun. Adamı da hayatında görmemişsin bile. Adamın bir tane canlı maçını bile izlememişsin. Örnek veriyorum. Yorum yapıyorsun ya. Televizyondan futbol izliyorsun sadece. Televizyonda gördüğün o cam, dört köşeli o camdan maç izliyorsun. Kalkıyorsun, yorum yapıyorsun. Ya bırakın bu işleri ya. Ya bırakın bu işleri ya. Ya bu kadar mı futbol ulemasısınız ya? Her şeyi biliyorsunuz ya. Böyle birkaç böyle bir yani bazı gruplar var, böyle kişiler var yani. Ya her şeyi biliyorlar ya. Her şeyi. Her şeyi de bildiğini zannediyorlar. Ya buna kendi meslektaşlarım diye tabir ettiğim kişiler de dahil ha. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Ya kardeşim, şu taraftarın yakasından düşün ya. Taraftarın yakasından düşün ya. 2-3 tane etkileşim alacağınız diye veya arada şu an bugün haber yok. Acaba haberi yapıp da nasıl etkileşim yaparız? Nasıl kanalları aktif halde tutabiliriz? Sayfaları aktif halde tutabilirizin hesabını yapmaktan çıkın ya. Herkes her şeyi konuşuyor. Farkındaysanız herkes de aynı şeyi konuşuyor. Yayıncılar için söylüyorum. Farklı bir şey konuşan hiç yok. Niye? O konuşuyor, ondan duyuyor, o alıyor. Bir saat sonra o kişi de aynı şeyi konuşuyor. Adam banttan yayın yapıyor. Banttan yayın yapıyor. Şu anda diyor beğeni sayımız diyor canlı yayınmış gibi bant diyor ama banttan yayın yaptığını söylüyor. Banttan yayında işte yüklemiş videoyu YouTube'a. Şu an diyor beğeni sayımız diyor işte 15 bin diyor. Hadi diyor oradan diyor sen diyor söyle diyor. Bunu diyor 25 bin yaparsınız diyor. Bak bak. Ya beyler kendinize gelin. Galatasaray taraftarı özellikle size söylüyorum. Kendinize gelin. Kendinizi yem yapmayın, yaptırtmayın. Kendinizi yedirtmeyin. Aklınızı da başınıza alın. Bu ne ya? Allah Allah. Konuşmuş oradan kendi kendine. Ya kardeşim sen ne biliyorsun ki konuşuyorsun ya? Merhaba kardeşim, hayırlı haberler ne olur diyor. Merhaba Nevzat, teşekkür ediyorum, sağ olasın. İyi akşamlar, iyi yayınlar Barış kardeşim, sağ olasın, teşekkür ediyorum Tekno. Hakan gelsin ama o şartlarda değil. Bu korkunç borsa servislere 10 milyon maaşlar falan olmuyor. Arkadaşlar maaşıyla ilgili Hakan'ın henüz yönetimle görüşmüş olduğu bir şey yok. Yani maaş net değil daha. Önce kulüpler anlaşacak. Kulüpler anlaşsın, maaşa bakılır. Ha, şunu da söyleyeyim size. Ortalama alacağı maaş yine nereden bakarsan bak onun altına düşmez. 9-10 falan olur yani. Oralar olur yani. Hakan'ın. Onu da söyleyeyim yani. Yönetim bu sezon transfer konusunda dersine çalışmış. Ya diyoruz abicim, yani sürekli söylüyoruz aynı şeyi. Bu sezon yönetim yeni başlamadı buna. 6 aydır Ocak'tan beri bunun stratejisini yapıyorlar. Sane bugünden yarına mı transfer oldu zannediyorsunuz? Sane kimleri reddetti de Galatasaray'a geldi? Bu yönetim başarısıdır. Bunu hiç kimse aksini söyleyemez. Aksini söyleyen adam varsa da futboldan benim gözümde anlamıyor kardeşim.
ulemalar, futbolu her şeyi bilenler işte vay şöyle vay böyle odur da budur da. Kardeşim yani her şeyde muhalefet olmayın ya. Biliyormuş gibi elinizde telefon oradan yaz çat 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 yazıyorsunuz kafanıza ne geliyorsa. Bırakın da bu işi bilenler biraz bilenlerden de dinleyin yani. Hakan ismi neden ortalıkta geçiyor? 6 numaraya ihtiyacımız yok. 3 futbolcu var orada. 10 numarada da oynayamıyor Hakan. Nereden çıktı bu Hakan? Şimdi araya nereden çıktı bu Hakan? Şimdi bunu da izah edeyim size. Arkadaşlar Barış gitmek istiyor. Yerli oyuncu. Barış'ın yerine bu bölgeye yerli bir oyuncu, Barış kalitesinde bir oyuncu var mı? Bana onu söyleyin. Yok. Barış etkisi yapabilecek diyorum. O zaman ne yapacaksın? Yerli statüsünde nerede oyuncu nereye alabilirsin? Kadro derinlemesine. Hakan 6 oynar. 10 numara oynar. Ha şurada sizinle yani benim gibi düşünen olursa onunla aynı fikirdeyim. Okan Hoca'nın dominant futbolu yani önde pres basan futboluna ayak uydurur mu? Uydurmaz. Ama Galatasaray'ın 6 numaraya da ihtiyacı var tabii ki kardeşim. Niye olmasın? Geriden oyun kuracak. Lemina sakatlandı. Zaten sakat oynadı. Bakmayın siz Lemina'ya. Birçok maçta sonradan çıkmadı mı? Beni değiştirin diye kaç defa kenardan işaret etmedim. Ama tabii siz televizyondan gördüğünüz için bazı şeyleri görmüyorsunuz. Torreira 55-60 maçı aynı şeyde götürebilecek mi? Seviyede götürebilecek mi? Bu adam hiç mi sakatlan, hiç mi sarı kartı kırmızısı örnek veriyorum veya hiç mi hastalığı, hiç mi şeyi olmayacak? Sara'ya kaç kişiniz güveniyor? Hadi yazın bana. Kaç kişiniz Sara mı Hakan mı? Hadi soruyorum size. Sara mı Hakan mı İlkay mı? Hadi soruyorum size. Yazın mesajları. Bir göreyim bakalım. 10 numara yok. 10 numara işi bitti. 2 tane Okan Hoca bu sistemde oynayacak. 4-3-3'te oynayacak. Bunu da aklınıza alın artık. 10 numara de bitti yani. Yok. Olmayacak. İki merkez orta sahayla bir tane de geriden pas dağıtacak. Regista'yla da bu işi götürecek. Götürmeye çalışacak. Bunu zaten son maçlarda hep uyguladı. Mertenssiz olduğu, Leminalı Mertenssiz olduğu maçlarda. 10 numara yok artık. Hakan mı, Sara mı, İlkay mı? Yazın mesajlar hadi göreyim. Kim ne diyecek bakalım. Lütfen ya. Allah aşkına biraz yani yangın yaparken de mantıklı yangın yapın yani. Laf olsun diye yangına gerek yok. 30 için ben Sancho gibi oyuncu genç birini alırım abi. Bu ne demiş İsmail. Bu Hakan olayı nereden çıktı? Onu da söyledik. Ben yanlış duydum umarım. 30 milyon euro mu? Aynen 30 milyon euro. Dursun Başkan bence yaşlanmış. İstifa etse iyi olur. Ya Hiperlion yapma gözünü seveyim ya. Ya adam daha ne yapsın kardeşim ya? Daha ne yapsın ya? Daha durun daha transfer sezonu da başlamadı ya. Ya daha transfer sezonu başlamadı ya. Ya belki de bu duyduğunuz isimlerin hiçbiri gelmeyecek Galatasaray'a. Hiçbirinin esamesini bile transfer sezonu açıldığında duymayacağız. Prensipte evet diye anlaştığın oyuncular imza aşamasında transfer sezonu açıldığında belki hiçbiri de gelmeyecek. Olmayacak. Niye?
Belki daha fazla, daha iyi fırsatlar geçecek Galatasaray'ın eline. Yani hemen Dursun Başkan istifa. Ya durun arkadaşlar, daha başlamadık yani. Ben vazgeçtim abi. Lemina iyiymiş. 2 milyon maaşı ve ucuza gelmiş zaten diyor. Şimdi İlkay'la ilgili bunu defalarca söyledim. Defalarca söyledim ama hep unutuyorsunuz. Arkadaşlar İlkay olacaksa eğer Bernardo Silva'yı da söyleyeceğim. Ama unutmayın. Çok çabuk unutuyorsunuz. İlkay Doğan gelecekse eğer Torreira'nın aldığı maaş da gelecek. 3,5-4. Bunu defalarca söyledim size. Haftalardır söylüyorum İlkay meselesinde. Silva'yı diyorum size. Silva'ya biz senin için bonservis bedeli ödemek istemiyoruz denildi. Bonservisini alıyorsan gel buyur takımda yerin hazır denildi. Alıp gelirse gelir. Alıp gelemezse de gitsin başka yerde oynasın. Yani illa Silva illa İlkay diye bir şey yok. Ya dün değil evvelsi gün birisi bir özür diliyorum sizden bir halt etti. Leao dedi. Ya herkes Leao diyor ya. Ya Leao'yu size kim veriyor ya arkadaş? Kim veriyor size Leao'yu? Arkadaşlar kendinize gelin. Böyle kolay değil bu işler ya. Her şeye inanıyorsunuz, atlıyorsunuz yani. Yapmayın Allah aşkına ya. Ha, yanlış anlamayın beni yani ne olur. Bunu söylerken sizin için söylüyorum yani. Her şeye atlıyorsunuz, adamlara prim yapıyorsunuz. Ondan sonra bir yalan atıyor, hepiniz koşuyorsunuz. İkinci yalan atıyor, gene koşuyorsunuz. Adam ondan sonra yalanı huy ediniyor. Her türlü yalan haberi basıyorlar ondan sonra. Ertesi gün peki transfer sezonu kapandığında bu kadar atılan yalan için okurlarımızdan özür dileriz. Size bu kadar yalan attık. Kusura bakmayın mı diyecekler. Bunu mu bekliyorsunuz? Allah aşkına ya. Goretzka menajerin gelmiş doğru mu? Gnabry'de. Yok öyle bir şey yok şu an. Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır'ı bu yönetim Galatasaray'a yakıştırıyorlarsa çok yazık. Bence Buz büyük düşünmeli. E, Bilinçli mi yapıyorlar bu haberleri diyor. Hakan 10 numarada e, oynayamıyor ve 6 numara ihtiyacımız yok. 3-4 oyuncumuz var 6 numarada. Bizim 10 numara lazım. Arkadaşlar 10 numara yok artık ya. Hangi 10 numara? 2 tane merkez orta sahayla oynayacak hoca. Bir tanesi Dinamo, bir tanesi de öne çıkan duran toplarda veya kaleden veya defanstan dönen yani atakta dönen toplarda şut da çekebilecek bir oyuncu. Senin o 10 numara işte kadife ayak aralara vereyim kaçsın etsin falan böyle oyunu yönlendireyim ofansta falan böyle bir oyuncuya sen 80-100 milyondan aşağıya vermezler sana. Yok ki öyle bir oyuncu. Göster bana. Göster bana. Beni takip edenler çok iyi biliyor. Porto'da Rodrigo Mora var demiştim. Geleceğin yıldızı olacak demiştim. Dün oynadı Rodrigo Mora Porto'da. Bu tarz oyuncular 10 numara. 18-19 yaşında geleceğin yıldızı, yıldız adayı dedim. Ta bir sene olmuştur herhalde aşağı yukarı. İzleyenleriniz veya o an lan, beni izleyip de ya bak aslında Barış abi de bahsetmişti bundan falan da diyenleriniz bilmiyorum olmamıştır herhalde. Niye? Çünkü unutuyorsunuz. 10 numara. Al kardeşim Sane. Sane 10 numaralı formayı giydi. Bu adam
İçeri kat ediyor. Solda oynuyor. İçeri kat edip gol atıyor. Buradan al adam geçiyor. Pas veriyor buralarda. Ya illa 10 numara yani Mertens bir 10 sene gençleşse de gelse 10 numara oynasa. Joao Neves'i alabilir misin? Paris Saint-Germain'den. Al sana 10 numara. Hadi git al. Galatasaray'ın oyun sistemine uygun bir şekilde olan bir futbolcuyu söylüyorum. Dominant oyununa uygun bir futbolcuyu söylüyorum. Git al hadi. Ne 10 numarası? Galatasaray'ın 10 numarası dominant olan bir 10 numara. Yumuşak ayak yok. Futbol hızlı oynanıyor artık. Buralarda basacaksın. 20 için Pavlovic ve Alexander alırım abi. 30 nedir? Hakan için Max demiş. Ya birisi bir kaleci Petrovic kaleci attı ortaya. Ya hepiniz arkasından koştunuz, satın aldınız haberi. Ya aklın yolu, mantığın yolu bir ya. Haber yok ortada piyasada. Menajer haber yaptırıyor. Oyuncu kiralık Chelsea göndermek istiyor. Nasıl yapabilirim? Hangi piyasada oyuncuyu nasıl pazarlarım? Türkiye'de bir deneyim. Haberini yaptırıyor. Hepiniz aldınız haberi. Yani satın aldınız yani. Onu demek istiyorum. Yangın yaptınız. Şimdi ne oldu? Ne dedim ben size? 3-4 gün sonra Petrovic'in de ya maaşı çok geldi diyecekler size. Sizi öyle ikna etmeye çalışacaklar. Bonservisi yüksek ya da bonservisi çok yüksek. Bu oyuncu galiba Galatasaray'a olmayacak. O haberi yapanlar ve arkasından koşan yine haber yapanlar. Sizi öyle ikna etmeye çalışacaklar. Bugün 4 tane telefon görüşmesi yaptım. 4 tane net. Oldu, hem de bu işin tam merkezine yani. Allah aşkına lütfen kendinizi bu kadar kolay harcatmayın. Galatasaray taraftarına söylüyorum bunu. Diğerleri ne yaparsa yapsın. Fener'miş, Beşiktaş'mış da hiç ilgilendirmiyor beni. Umurumda da değil açıkçası. Onlar zaten hayal satılmasına alışmış. Onları zaten hayal rüyasına yatırıyorlar sürekli, yıllardır. Onların bir hayal dünyası var zaten. Oralardan bir türlü çıkamıyorlar. Sahne için açılış yapıp bahsi geçen isimleri konuşmak da ne bileyim tuhaf geldi biraz diyor. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diyor. Aleyküm selam Yunus'cum, teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olasın. Aman Sanchez'e bir futbolcuyu sormasınlar. Futboldan anlamıyor. Sanchez gördük Cuestara'dan diyor. Ya işte ön yargı böyle bir şey. Yani ön yargı derken şöyle. E, Yani bir hata yapmaya gör veya ne bileyim bir şey tutmaya görsün. Şimdi bunu hep böyle artık insan kafasında bir daha mı aynı şey olacak acaba? Yine mi olacak acaba falan diye ister istemez düşünüyor. Bir önceki yayından kaldı sorum. Velev ki Gündoğan geldi. Sara nerede oynar ya da rotasyona mı girer? Rotasyona girer ya da transfer olur gider arkadaş. Yani Sara'nın performansını siz iyi zannediyor musunuz? Az önce sordum. Oralara doğru geleceğim şimdi. Siz Fenerbahçe maçı hariç Fenerbahçe maçı hariç hadi 2 maç diyelim. Fenerbahçe maçının yanında bir 2 3 maç diyelim hadi. 3 maç hariç bütün sezon boyunca Sara'nın performansından memnun musunuz? Yani
Futbol aklıyla konuşun. Yangın yapmayın ama bak. Aklı selim, futbol aklıyla konuşun. Osi ne zaman yönetime cevap verecek, bilgi var mı diyor. Onu söyledim az önce. Taraftar bence kulübü bassın. Bu yönetim kafayı yemiş diyor. Sana klasik 10 numara değil. Sana kanat oyuncu sağ kanat. Tamam. Orada hemfikiriz. Ama gerek yok 10 numaraya. Galatasaray Sané'yi gönderme sebebi bu eve Koman'ı uçakta beraber getirmek istiyor diyor. Koman nereden çıktı abicim ya? Koman nereden çıktı ya? Hakan ismi nereden çıktı reis? Üfleme haberleri diyor. Peki. Reis, bant yayını 3 ile başlayan bir yayındı mı? İsim verme reis diyor. Ya Allah aşkına yani siz biliyorsunuz yani bu iş hep böyle dönüyor zaten. 2-3 kişi 2-3 kişi işte daha önce de ekranda bir çıkmış işte ulusal kanallarda veya diğer kanallarda falan çıkmış. İşte sürekli futboldan anladığını zanneden, hep kulaktan kulağa bir şeyler duymuş veya ne bileyim işte eski yöneticilerden tanıdıkları olan, yeni de değil ha, güncel aktif de değil yani. Herkes yayıncı olmuş. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Ya kendinize gelin babacığım ya. Ya ben diyorum ki ben analizci değilim diyorum. Bu tahtayı buraya koydum ama işte bazen isimleri unutuyorum. Icardi'ye Hakan diyorum. Hakan'a işte ne bileyim Torreira diyorum. Misal atıyorum yani. Örnek abartarak söylüyorum yani. Koydum buraya işte bazen işte buradan buraya geçer, oradan buraya geçer diye tahtayı koyuyorum buraya. Ama ben analizci değilim. Ben yayıncı da değilim kardeşim. Ama ben gazeteciyim. Bu işi dünya çapında yapan bir gazeteciyim yani. Ha şimdi ben de mi PR yapayım? Ben de istersen çıkartırım. Ama işte kanalın büyümesi lazım. Neyse önemli değil boş ver. Evet. 20 milyon bonservis Koman'a veririm. Laurent'e veririm. Pavlovic, Aleksandro gibi. Pavlovic arkadaşlar listede Pavlovic de var. Bak bunu daha önceden yine bu sezon için söylüyorum. İlk söyleyen yine bendim. Bu sezon için söylüyorum. Pavlovic Galatasaray'ın listesinde var. Var dedim ama gerekçemi de söyledim. Neye göre var? Şimdi adam yayın yapıyor. Yayına çıkıyor. Diyor ki Pavlovic Galatasaray'ın listesinde defans hattında işte diyor. Oraya diyor Abdülkerim'in oraya diyor. Bir tane diyor işte daha tecrübeli falan oyuncu alınacak diyor. Kardeşim devamı ne? Niye var? Niye listesinde? İki sebep. Birincisi Galatasaray Okan Hoca özellikle Pavlovic'i beğendiği için geçen sezon da istedi. Olmadı. Ama bu sezon ikinci sebep de bu sezon Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için ve oyuncuyla görüşüp olabilir cevabını aldığı için de şu an yine listede. Yani Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu. Bunu geçen seneden de biliyoruz zaten. Ama geçen sene olmadı. Niye? Milan Avrupa kupalarındaki mücadelesinden dolayı. Ama bu sezon Galatasaray'ın en büyük şu an elindeki transferdeki gücü Şampiyonlar Ligi kozu. Elit oyuncu. Avrupa'nın 4 büyük, 5 büyük artık ne diyorsanız deyin. Elit liginden elit oyuncular getireceksen Şampiyonlar Ligi kozu ve ödediğin elit oyunculara maaşlar. Gelmemesi için başka bir neden yok yani. David, forvet haberleri doğru mu diyor. Ona da değiniriz Volkan. Onu da söyleriz. Morina selamlar diyor. Selam Morina, teşekkürler. Like dostlar diyor. Arkadaşlar like işini artık ben söylemiyorum. Bıraktım, usandım yani. Size bırakıyorum. Kafanıza göre, gönlünüze göre, arzunuz nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. O zaman biz de Lemina'ya 30 Torreira'ya 50
isteyelim o zaman bu mantıkla diyor Hiperlion. Lemina, bakın şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Al-Şabab'la Lemina'nın transfer görüşmesi haberi külliyen yalan. Külliyen yalan. Böyle bir haber yok. Ya yine birileri pompaya başladı yani. Düğmeye bastılar yani. Çok kısa arkadaşlar. Müsaadenizle çok kısa. 2 saniye geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Selamlar abi. Sané'nin alt zeminini Ocak'tan hazırlandı. Oyuncu ile temas kuruldu. Bu başarı Abdullah Kavukçu, Gardi Dursun Başkan yazar. Kesinlikle öyle. Ya kesinlikle öyle yani. Bu iş dünden bugüne olacak işler değil abi. Bu işler dünden bugüne olmaz. Ali Koçak, doğrusun kardeşim, haklısın. Bayern'in kalbinden 29 yaşında getiriyorsun. Bir de bonservisinde yok. Şapka çıkar diyor. Yani bizim çok iyi 6-8'imiz var. Bizim net 10 numara ihtiyacımız var. Rafa Silva gibi, Madison gibi bu yerli kuralı takımlarımıza zarar veriyor. Sistemimizin dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. İşte Fatih, her şeyi komplike düşündüğün zaman sen oraya 10 numaraya aradığın, arzu ettiğin özelliklerde alamıyorsun. Yok yani. Senin de bahsettiğin gibi. Ertem'e süper chatleri yardırıyorsun görüyorum diyor. Ha, neyse. Ee, Hakan'ın maliyeti düşük olursa güzel olur ama 30-40 milyonlar söz konusu ise Silva daha çok katkı sağlar sanki diyor. Yani işte arkadaşlar bakın az önce söyledim. Hakan'ın buradaki tek avantaj faktörü şu. Barış'ın olası gidecek olması, yerli statüsünde, milli statüsünde Silva'yı getirip oraya koyamazsın. Kimi koyarsın? Hakan'ı getirirsin. Yerli statüsünde Hakan. Bir oyuncu daha yerli statüsünde Hakan koyarsın oraya. Yani bir Kerem'i tekrar geri getiremeyeceğine göre Sara 8 oynar diyor. Lemina stoper oynar diyor. Mustafa Arı 1000 kere Sara. O Hakan orta sahada çeşitlilik olur, o ayrı diyor. Haksın abi, 10 numara pozisyonunu da zaten yavaş yavaş tarih oluyor diyor. Ya arkadaşlar dün evvelsi günkü yayında söyledim. 10 numara Maradona'da kaldı. Ondan sonra Baggio'da kaldı. Sağlam 10 numaraları diyorum yani. Ondan sonra Mertens'te kaldı. Gibi gibi. Yani belki siz daha fazla isim sayarsınız ama yani yavaş yavaş bitiyor yani. Ya Paris Saint-Germain akşam izlediniz işte. Karşısındaki takım Atletico Madrid, Barcelona. Bunlara 10 numarayla mı oynuyorlar? Bayern Münih, Chelsea izlediniz. Chelsea'de var mı bir 10 numara? Ben göremedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü ama ben göremedim. Yani 10 numara gibi 10 numara yani.
Hakan İlkay çok iyi olacak bence. Çok güzel diyor. 10 numara almak şart diyor. Abi benim yorumlar çıkmıyor. Niye diyor. Acele etmeyin kardeşim. Okuyoruz işte. Enzo Milot, 17K tarzı oyuncular tercihim. Koşan, basan, atletik oyuncu lazım. Paris Saint-Germain örnek olmalı. Yani onu diyorum yani. Bak adamlar ya dün maçı izlediniz değil mi? Adamlar artık futbol literatürüne maç başlangıcını bile farklı bir taktikle başlatmayı yazdılar. İkinci yarıya da Atletico Madrid aynı sistemle başladı. Gördünüz değil mi? Duran top her zaman Paris Saint-Germain'in bu sezon genelde yaptığı bir şeydi. Rakip kaleye doğru taş çizgisine topu atmak. Sizce bunu keyfinden mi yapıyor? Yani fantazi olsun diye mi yapıyorlar? Hayır. Adamların oyun anlayışında dominant oyun var yani. Orada baskı ilk dakikadan itibaren psikolojik üstünlük kurmak yani bu. Rakibi de Allah ne oluyor diyor yani. Hani rakipler bunu çözecek illaki de. Çözenler de olmuştur ama yani yine de bir panik havası ilk dakikada yani ilk saniyelerde yani. Musa diyor ki Hakan o parayı vermek Galatasaray'a ihanettir. İkinci yarı 32'ye girecek adam inşallah doğru değildir diyor. Dursun Başkan kırmızı çizgimizdir diyor. Ee, şöyle biraz şeyler birikti arkadaşlar. Osimhen olmuyorsa Charlotte alalım. Ayrılmak istiyormuş Madrid'den diyor. Charlotte Türkiye'ye gelmek istemiyor Mustafa. Yani Charlotte için Türkiye defteri yok. Üst perdeden konuşma dilin daha yapıcı olsun diyor. Ne diyor? Üst perdeden konuşma dilin daha yapıcı olsun diyor. Yapıcı zaten bir şey demedik ki. Yani gayet yapıcı. Aklınızı başınıza alın diyorum. Yani her habere koşmayın. Her habere inanmayın. Galatasaray taraftarı için söylüyorum. Daha yapıcı nasıl olabilir? Onu bilemedim yani. Leao'nun peşinde Barça var. Ne Leao'su diyor. Yani abi o zaman bir yalan da benden gelsin Junior Galatasaray'da. Yani abi bugün biraz sinirsin herhalde. Gergin bir gün geçirdin. Yok ya ben iyiyim de yani artık hani bazı şeyler üst üste sürekli konuşulunca ve çabuk unutulunca ben de yani insan ister istemez üzülüyor yani. Üzüldüğümden konuşuyorum yani. Bakmayın. Yoksa herhangi bir şeyden değil yani. Saray'ı Hakan'la takasla kullanabilirler. Inter'in Saray'a ilgisi var diyor. Ya bu da ayrı bir şey perde mesela. Hani bunu bilmiyorum ama olabilir. Bunların kafası böylese eğer Şampiyonlar Ligi'nde avaraj takımı olacağız kesin. Bu ne ya? 30 Hakan'a yok Müller yönetim derhal istifa etsin lütfen diyor. Ee, ya Leo saçmalığını bırakıp Enzo Miliot, 17K, Romulo gibi oyuncular alsınlar diyor. Hakan dediğiniz adam Ballon d'Or'a aday gösterilmiş birisi. Mevkisi itibariyle dünyada ilk 20'de. Sadece uygun fiyata alabilmek tek sorun diyor. Yani daha aklı selim bir mesaj mesela. Daha uyguna alınabilirse olabilir tabii. Allah aşkına Hakan'ı severim, beğenirim ama 30-35 bonservis vermek zorunda değiliz. Hakan Galatasaray'a gelecekse makul şartlarda yani 15-20 bonservis ancak demiş. Pardon arkadaşlar. Galatasaray'da Osimhen olmazsa Charlotte'da alternatifler arasında yer alıyor. Charlotte Türkiye'yi düşünmüyor ama Şampiyonlar Ligi faktörü etkili olur mu bakacağız diyor. Ya dün öyle bir gol kaçırdı ki yani izlediniz mi bilmiyorum ama yani %1 milyon diyeyim size 1 milyonluk golü dışarı attı yani. Ee, yok bence 30 hayali bir rakam bence. Çok daha ucuza gelecektir diyor Uğur abi. Galatasaray taraftarı zeki ve uyanık olmalıdır diyor Mauro Icardi. Abi stoper
takviyesi gelecek mi diyor Enes. Yani onları konuştum hepsini. Sara sakatlandıktan sonra eski haline hiçbir zaman gelemedi. Ne yazık ki diyor. Sara olmadı bence diyor. Hakan 31 yaşında alacağı ücretle birlikte 55 milyon euroya çok pahalı bence. Alınmaması lazım bu maliyetlere diyor. Flora projesi hakkında bilginiz var mı acaba diyor. Yani şu an henüz olay tamamen şu anda transfer ve takım yapılanmasında ve bu tarz yani yönetimsel konularda işte tesismiş falan filan buralarla ilgili şu an henüz bir bilgi akışı yok. Ya abi Galatasaray taraftarı olarak çok sorunlu bir psikolojiye büründük. 2 sene oynadığımız oyuncular nerede? Biz kimlere burun kıvırıyoruz? Yönetime güvenelim. Biz taraftara kalsak kimse mutlu olmaz diyor Hüseyin de. Hocam Sara gidici gibi mi? Ne düşünüyorsun? Yani şimdi şöyle Sara ile ilgili eğer bu bölgeye e, isim olursa tabii ki Sara da illaki bu noktada ya forma savaşına girecek, girebilirse ya da uygun bir kulübe gidecek. Ha ama bunu söylemek Sara ile ilgili şu an çok erken. Kamp başlar, hazırlık maçları yapılır ve eğer o yani hazırlık kamp öncesine kadar özellikle ikinci kampa öncesine kadar oyuncular da yani transfer edecek oyuncular da takıma katılırsa orada artık yavaş yavaş karar aşaması oluşur. Ama şu an itibariyle forma savaşına girmek zorunda. Öyle diyeyim yani. Gidecek falan demeyeyim yani. Abi savaşacak abi yani. Bu iş böyle. Gelip yatarak para kazanma devri yok artık yani. Bu kanal büyüyecek hocam merak etme diyor. İnşallah yani artık takdiri sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Diyecek bir şey yok bu konuda. Kesinlikle katılıyorum. Burun kıvırdığımız isimler dünya yıldızları Hakan da dahil diyor. Abi Osimhen olmadı diyelim. Yola Icardi ile devam etmek ne kadar doğru performansı şüpheli diyor Enes. Icardi ile devam etme gibi bir durum olmaz. Yani Galatasaray eğer ki Osimhen olmazsa oraya farklı bir isimle yine takviye yapar. Zaten Morata'nın belirsizliği ve oyun sistemine olan tam uyumlu olmaması hani o işte bekliyoruz ya işte patlayıcı olsun, vursun, kırsın, koşsun, etsin falan böyle ateşlesin anlamında diyorum. Olmadığı için zaten gitmek de istiyor gibi bir niyeti var herhalde. Öyle bir durum var. İspanya'ya git yani gidecekse İspanya'ya gitsin. Tavsiye olarak söylüyorum bunu. Çünkü Morata İspanya dışında herhangi bir kulüpte de yapamıyor zaten. Yani yapamaz da. Karakteristik olarak yapamaz yani. Yapı olarak. Öyle bir kafada değil yani. E, Bugün reytinglerin iyi. Sesini yükselttin. Adam yağdı buraya. Kalayla abi diyor. Ya yok. Ses yükselterek adam gelecekse abi gelmesin ya. Vallahi diyorum ya. Yok abi yani. Ya şuraya geliyorsa İnandığı, güvendiği için gelsin istiyorum yani. Lucumi çok konuşuldu bugün. Oldu mu, olacak mı yoksa fake mi diyor. Yani şimdi girişimler var. 8 milyon euro civarında falan bir paket var Lucumi ile ilgili. Bakalım gelişmeleri e, devam ettikçe sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Reis sana Türkiye'nin Fabio yok ya yok abi demeyin ya Okan Yaman. Okan e, o işi Sabun Yazıcıoğlu aldı yani. Onlar kankalar biliyorsun. İyi bir sol stoper lazım kesinlikle diyor Umut Talip Özcan. Sol stoper yani bilmiyorum solda derinlik var aslında ya. Eren var, Jakobs var. Ee, Yani bu ikisi burada formayı kapsınlar artık. Savaşsınlar yani bence. Buradan ikisi devam etmeli. Ha nasıl olur? Şöyle olur.
Fırsat gelirse, fırsat transferi olarak söylüyorum. Fırsat olursa iyi bir sol bek için iyi rakamlarda olabilir. Ama illaki şu an sola adam alalım, ihtiyacımız var konumunda olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası yani. Öyle söyleyeyim Muttalip Özcan sana da. Hocam menajer hikayelerini geçelim. Bence yönetim bu sene çok akıllı hareket edecek. Biraz sabır sadece diyor. O zaman düzgünce destek ol, Cem Dizdar gibi felsefe yapma diyor Hüseyin Özcan. Arkadaşlar kendi aranızda mı konuşuyorsunuz, bana mı diyorsunuz anlamadım ki ya. Barış Bey selamlar, seviliyorsunuz diyor Furkan. Teşekkür ederim Furkan, sağ olasın. Ee, Fatih Terim hocam neden Al-Şebab ile devam kararı almadı? Bu konu hakkında bilgi var mı? Var mı? İyi de gidiyordu diyor. Şöyle Al-Şebab herhalde e, Arabistan'ın en fakir kulüplerinden bir tanesi. Yani orada şimdi transfer yapmak istiyor. Transfer olsun istiyor Fatih Hoca. Hep böyle bir oyalama, sallama falan böyle bu tarz işler. Hoca da ona sinirlendi diye düşünüyorum yani. Biliyorsunuz hoca bu yaştan sonra da zaten Fatih Terim zaten karakteristik olarak biliyorsunuz. Bu yaştan sonra da zaten hiç çekmez yani. Ee, Barış Bey iyi yayınlar. Umarım Hakan Olmaz sisteme uygun değil diyor. Pınar Erdoğan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, 110 kişiyiz. Like az dostlar diyor. Reis Lucimi, Şaşa, Der Stegen, Beleşe, İlkay ve Çilek Osiye ben tamamım. Tabii kadroyu korumak şartıyla. Ne dersin diyor. Yani şimdi Beleşe İlkay olmaz. Çilek Osimhen olmaz. Yani bu söylediklerin olsa keşke ben de fit olurum. Niye olmayayım yani? Ya işte onu diyorum. Ne oldu bize? Affedersin bir taraftarımız kaldı. Bunun sonu iyi değil. Ufak sorunlarla yıkım olur diyor. Bence yönetim iyi işler yapıyor diyor. Bence de yani şu ana kadar bu sezon üzerinden şu ana kadar çok iyi işler yapıyor. Şimdi spiker soruyor başkana diyor ki başkanım diyor ligi diyor e, ligi ne dedi? Ligi amorti ettiğinizi düşünüyor musunuz diye soru soruyor. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Düşünüyorum diyor. Bak ne kadar kendinden emin. Şimdi Allah bilir kafasının içerisinde hangi oyuncular dönüyor şimdi. Anlaşıp da anlaştım bu kadro bizi 4 sene 5 sene götürür. Şimdi başkanın kafasında neler biliyor şimdi o Allah bilir yani. Şimdi bunu boş boş laf olsun diye Dursun Başkan söyler mi? Söylemez. 30'a Barış'ı sat. 24 yaşında aynı paraya 31 yaşında Hakan'a ver. Üstelik Barış'ın maaşının 3 katına çok saçmalık bence diyor Hasan. Ee, Mantıken doğru söylüyor. O zaman Silva'ya ver 30 milyon daha iyi bence. Barış'ta kalsın. Barış kardeşim diyor. Ee, Okuduk onu. Satmasınlar o zaman Barış'ı diyor. Selamlar reis. Seni 3-4 gün önce ilk defa seyrettim. Böyle devam arkadaşım. Reis, Lucimi okudum sadece Galatasaray. Ee, Kardeşim iyi yayınlar. Kerem Demirbay için Samsunspor'un resmi teklif yapması an meselesi haberi verebilirsin. Ayrıca Halil Dervişoğlu için hem Trabzonspor hem de Kocaelispor sözlü görüşmeler var demiş Muharrem İnce. Kerem'le ilgili hem Eyüp hem de daha öncesinde ilk Samsun aslında devreye girdi ama Samsun'a gitmek istemiyordu Kerem. Ama İstanbul'da kalıp Eyüp'le görüşmelerine devam edebileceğini düşünüyorum. Halil'le de Kocaelispor ilk temasına geçmişti. Sözlü olarak da hatta okeyleşmişlerdi ama devreye Trabzon girerse tabii ki ağırlık Trabzon olur. Onu da söyleyeyim. Ulubatlı Sonus abimiz iyi yayınlar canlar diyor. Teşekkür ederim abicim sağ olasın. Abi Romulo'yu alabiliriz. O potansiyel var diyor. Ya şimdi Romulo meselesi şöyle yani Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nde
oynayan hiçbir oyuncuya 15 milyon euro para vermez. Göztepe'nin istediği rakam bu. Ha, Avrupa'dan bir takım ister. İşte örnek veriyorum. Örnek veriyorum isimleri. Ajax, Paris, PSV falan bunlar ister. 5, 6, 7 milyona yani yarı yarıya verir gider. Ama Türkiye'den bir kulüp eğer Romulo'ya talipse 15 milyonu gözden çıkarmalı. Şimdi Galatasaray'da bu parayı ona vermez. Yani verdiğim haberlere girebilirsiniz. Kaynaklarım çok sağlam diyor Muharrem. Okudum. Muharrem teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Senin elemanlar nerede? Mutlu Bey ve Adnan Bey yolar mı artık çoktandır görmüyoruz demiş Orhan. Ya şöyle onları dinlendiriyorum. Şimdi transferde dümene ben geçtim. Onlar da sezon içerisinde çok yoğun tempoda özellikle Adnan hocam çok yoğun tempoda çalıştı. Bütün maçlara gitti. Oralardan haberler derledi, topladı. Görseller, videolar, yayınlar, işte yönetim toplantıları falan oralarda çok boy gösterdi. Dinlensin dedim. Yaz geldi. Mutlu hocamı da aynı şekilde dinlendiriyorum. Kamuran Hoca da daha önce söyledim. Ee, çocuğu oldu. O da onunla ilgileniyor. Şu anda ben transfer sezonu için şimdilik sizlerle beraber devam edeceğim. Osimhen kesin Galatasaray'da kalır. Kimse o bonservis parasını vermez demiş Özgür. Şimdi Osimhen'le ilgili şöyle söyleyeyim. Osimhen yani daha önce söyledim, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Al Hilal takımı son bir teklif daha yapacak. Yani şu an vazgeçmiş değiller Osimhen'den. Ha, net rakamlarla 50 ve net maaş olarak söylüyorum. 50 ve üstü bir teklif olursa yani Osimhen belki burada hayır diyemeyebilir. Ha, onun dışında zaten İngiltere'den de teklif bekliyor ama Galatasaray en son. Ha, yönetim de burada tabii diyecek ki Osimhen ilk sezon açılış gününe kadar kararını ver. Yani bu da ne oluyor? Önümüzdeki ayın işte sonuna kadar. Şimdi ben de Osimhen meselesinin önümüzdeki ayın Temmuz'un 13'ü ve 30'u arasında büyük bir ihtimalle olumlu olumsuz çözüleceğini düşünüyorum Galatasaray cephesi tarafından. Barış'ı satıp yerine Koman alınacak o zaman diyor Fatih. Victor Nelson için İtalya Serie A'dan Verona'nın girişimleri var. Ayrıca Yusuf Demir için Türkiye'den Eyüpspor ve Alanyaspor'un teklifleri var diyor Muharrem İnce Öz. Peki çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yusuf için Shakhtar devreye girerse Nelson için de Trabzonspor. Selamlar. İlk olarak Dominik Kotarski ismi geçiyor. Galatasaray'ımız için sence gelir mi? Yunan medyasına kendi ağzıyla açıklama yaptığını söylüyor diyor Nagi. Nagi merhaba, selamlar, hoş geldin. Dominik Kotarski haberini yine Türkiye'de ilk ben yaptığım falan demeyeceğim. Takdiri size bırakıyorum. Sen yeni olduğun için söylüyorum. İlk kez burada yayında ben söyledim. Dominik Kotarski hazır cepte. Ama Galatasaray buraya kaleci anlamında söyleyeyim. Kaleci detayını söyleyeyim. Fazla maliyeti olmayan, olacaksa tecrübeli, olmayacaksa da bak şöyle söyleyeyim, toparlayarak söyleyeyim. Galatasaray yönetimi kaleye Muslera sonrası hem geçiş dönemini, sürecini, bunu çok daha önce söylemiştim ama yeni gelenler için tekraren söyleyeyim. Soft atlatabilmek için, yani daha üzerinde gelecek kalecinin üzerinde baskı olmadan atlatabilmek için ucuz maliyetli veya kiralık bir olursa da tecrübeli bir kaleci düşünüyor. Paranın daha fazla çoğunu ön bölgelere kullanmak istiyor. Ön taraftaki transferlerde kullanmak istiyor. Kale kısmını Günay'la beraber götürecek. Ucuz maliyetli, mümkünse tecrübeli, değilse
yine az maliyetli, genç, iyi olduğuna inandıkları kaleci getirmeyi düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Dominik Kotarski. Evet. Barış Hocam, Barış Alper gidecek gibi giderse yerli kimi alabiliriz? Ayrıca günümüz futbolu tipik 10 no'yu unutturdu artık. Koşan basan oyuncular tercih ediliyor diyor Pınar Erdoğan. Şimdi yani aynen öyle. Günümüz futbolu için söylediklerin %100 doğru. Katılıyorum. Barış Alper şöyle yine Barış Alper'in haberini burada söyledik. İlkini söylemeyeceğim. İlk söylediğimi demeyeceğim. Onu yine takdirini size bırakıyorum. Yine burada söyledik. Ee, Red Bull Leipzig'in ilgisi var. 30 milyon artı bir sonraki satıştan %15 şeklinde yayında deklare etmiştim. Söylemiştim burada. Buradaki önemli olan şey şu. Barış'ın gitmek istemesi. Ve Almanya'da yani İngiltere öncesi aslında hedef İngiltere Barış'ın ama İngiltere öncesi Almanya'dan geçiş yapması onun için de daha iyi olacağını kariyer planlamasında daha iyi olacağını düşünüyor. Ve biliyorsunuz ki Barış sezonun ilk başlarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Red Bull'la bir reklam filminde oynadı. Anlaşma yaptı. Sponsorluk anlaşması yaptı. O dönemde de ben şunu düşünmüştüm. Acaba Barış Red Bull grubundan bir takıma mı gidecek diye düşünmüştüm. Ve talip olan kulüplerden bir tanesi de Leipzig, Red Bull Leipzig. Bakacağız. Yani devam edeceğiz. Ama Barış gitmek istiyor. Onu söyleyeyim size yani. Lemina ve Torreira ile iyi bir tempo tutturduk. Hakan kontrol, hantal ve temposuz. Hakan'ın bizde yeri yok. Alkmaar maçını unutmadım. Dinamik takımlar içimizden geçer. Hakanlı kadroda demiş Ulubatlı Sonus abim. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na teklifinde bulunmasının temel sebebi Mario Lemina'nın olası Arabistan transferi olduğunu bilmeni isterim demiş Muharrem İnceöz. Peki. Enzo Milot 23 yaş altı mükemmel transfer olur. Zorunlu satın alma bedeli 18-20 milyon demiş Hasan Can. Selamlar, iyi geceler. Geriden geliyorum. Sende ne sinir varmış be. En azından gerçeksin diyor Murat. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sinir değil ya. Ya üzüldüğüm için yani biraz yükseldim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani şey yaptıysam üzüldüğüm için yani. Ya bir de şimdi az önce yani orada nerede yükseldim biliyor musun? Ya diyor ki yalan haber yapmayın diyor. Ya şimdi bunu söyleyecek birisinin bana bunu söyleyecek birisinin ya benimle aynı kulvarda oluyor yani iş olarak söylüyorum. Kişisel olarak asla algılamayın. Yani insanlar herkesin her seviyesinde insana saygım var. Ama iş olarak benimle aynı seviyede olması lazım. Yani telefondan, oradan, buradan duyuyor, ediyor bilmem ne. Yani yani futbolu sadece televizyondan izleyen, bahsedilen isimleri hiçbir zaman yakından görmemiş, onlarla bir tek kelam bile etmemiş. Yani ya bu kafadan çıkılsın diye orada biraz yükseldim. Niye geri dönmeyeyim oraya da. Kusuruma bakmayın ama yani özür diliyorum. Selamlar ilk olarak evet burayı okuduk. Hakan'ı başımıza Hatipoğlu'ndan başkası musallat edemez. Transfer olursa ben bitirdim diye kendisini önemliymiş gibi gösterecek diyor Ulubatlı abim. Nagi yani söyledim. Adam sol bek demiyor. İyi bir sol stoper bizim diyor Sanchez'in yanına diyor Fatih. Cuesta'yı takas edelim işte Lucumi ile o da 8 bu da 8 milyon. Ya şimdi Lucumi gelirse zaten Cuesta'nın işi biter Hiperlion. Yani onu söyleyeyim. Net biter yani. Ee, Sadece Galatasaray bunu da okuduk. Bazı arkadaşlar çift atıyor ama Osimhen herkesi oyalayıp Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra bir sene daha kiralık oynayabilir mi Galatasaray'da? Osimhen herkesi oyalayıp
Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra bir sene daha. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın. Bence eğer bir oyuncu hani hep deniliyor ya Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. İşte çocukluk aşkı, sevdası, bilmem nesi, osu busu deniliyor ya. Arkadaşlar İlkay da gelmek istiyorsa, Hakan da gelmek istiyorsa, Bernardo Silva da gelmek istiyorsa, işte Osimhen de gelmek istiyorsa Galatasaray'a biraz da olsun fedakarlık yapmaları lazım. Hangi açıdan? Kulüplerine baskı kurması lazım. Ben gitmek istiyorum. Benim bonservisimde lütfen indirim yapın. Bakın size yıllarca hizmet ettim. Size para kazandırmak istiyorum. Yani bir şekilde kulüplerin ikna etmeleri gerekir. Bana yol verin arkadaş demeleri ve ikna etmeleri lazım. Fedakarlık yapmaları lazım. Ama ben çok istiyorum, ben gitmek istiyorum deyip de bir kenara çekilip de çayını kahvesini içip de olanları bitenleri seyretmeyle bu iş olmaz. Eğer öyle olacaksa hiç girmesin bizimkiler de devreye. Biraz onlar da kulüplerine baskı kurması lazım. Yani 30 değil de arkadaş beni 20'ye gönderin de ben gideyim demesi lazım mesela. Benden size fayda yok artık. Ya, moral motivasyon olarak kendimi iyi hissetmiyorum artık. Faydalı olabileceğimi düşünmüyorum. Lütfen beni gönderin. Bu zamana kadar sizinle de güzel anılarımız oldu. Güzel maçlar çıkardık. Güzel sonuçlar aldık. Güzel şeyler yaşadık deyip ikna edilmeleri gerekiyor kulüplere. Osimhen git Napoli'ye. Arkadaşlar sorun Osimhen'de en büyük sorun ne biliyor musunuz? Bunu daha önceki yayınlarda yine söyledim. 75 milyonu Napoli direkt nakit istiyor. Galatasaray'da 3 taksitte diretiyor. Transfer arkadaşlar bakın Galatasaray'ın her transferde bonservisi nakit verebilecek seviyesi yok. Bunu da bak bu söylediğimi bu noktayı da aklınızın bir köşesine koyun. Galatasaray bonservisiyle alacağı her oyuncunun kulübüne taksitler halinde bonservisinin teklifini yapıyor. Verebilirim diyor. 75 milyon euroyu tek celsede cebinden çıkarıp verebilecek kapasitesi var mı Galatasaray'ın? Öyle bir parası var mı? Tek seferde çıkarıp verebilecek. Napoli de diyor ki arkadaş niye İtalyan haberciler diyeyim Osimhen'in Al Hilal'e gittiğini pompaladılar. Daha sonra ben de yayının bir tanesinde dedim ki arkadaşlar bu Osimhen meselesinde herhalde bir menajer oyunu var. Olayı araştırdıktan sonra neye geldi olay? Edindiğim bilgi. Napoli Osimhen'in parasını nakit istiyor ki o da oyuncu alacak, transfer yapacak. Onlar da transfer yapacak. Biz de transfer yapmak istiyoruz diyor. El Hilal bize 75 milyonu tak nakit masaya koyuyor diyor. Ama Galatasaray taksitler halinde koyuyor diyor. Ve haber yaptırıyor sonra. Osimhen Ali ile baskı kuruyor yani. O yüzden Osimhen'le de Napoli arasında son dönemde transfer konusunda sıkıntılar var. İşte burada gidecek Osimhen masaya oturacak konuşacak. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diyecek. Lütfen diyecek. Ne artık ne diyecekse kabilesini alıp topluca basacak mı Napoli'nin yönetimini veya gidip adam gibi oturup konuşacak mı? Ne yapacaksa yapacak. İkna etmeye çalışacak. Eğer Galatasaray'ı çok seviyorsan sözüm ona. Öyle ya. Evet. Gidecek oyuncular kimler? Ona da bakmak lazım. Çok oyuncu var. Bu da sıkıntı diyor. Aynen. Yani oralarda yavaş yavaş netleşmeye başlar. Ya Nagi okudum ya abim. Okudum. Evet arkadaşlar. Şöyle okumadığım arkadaşların mesajlarına doğru gelip Nagi tekrar bak atıyorum buraya. Bak görüyorsun değil mi? Okudum. Cevap da verdim bununla ilgili.
Evet. Şöyle. Yani spamlaşmışsın işte. Yani ne diyeyim kardeşim sana da. Aynen abi. Ben de katılıyorum. Bu çocukluk aşkı hikayeleri falan söylentiler diyor. Aynen öyle. Evet. Selamlar. Uğurcan meselesi ne? Uğurcan meselesi Galatasaray'la ilgisi olabileceğini tahmin etmiyorum. Evet arkadaşlar. Ben yüksek müsaadenizi istiyorum. Yarın yine yayında oluruz. Yarın yine yayın açarız. Devam ederiz birlikte. Genel itibariyle bugünkü yayınımın bütün ana başlık ve alt metinlerini hepsini sizlerle paylaştım. E, Yarın tekrardan hem devam ederiz hem de yeni haberler üzerinde zaten sürekli kontaklar halindeyim. Oralardan yine bilgi akışlarını sizlerle paylaşırım sevgili dostlar. Arkadaşlar e, sürçülisan ettiysem affola, kusuruma bakmayın ne olur. Ama bizler de insanız. Bizler de bazen hatalar yapabiliriz. E, Genel anlamda insani olarak farklıyımdır. Ama üzülüyorum Galatasaray taraftarına, Galatasaray yangın tayfalarına gerçekten. Baştan beri izleyenleriniz nerelerden, neden yükseldiğimi biliyorsunuz, anlamışsınızdır zaten. Uyanık olun, kendinizi yedirmeyin, her habere inanmayın. Selam ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşünceye dek hoşça kalın.